Ders 1. Sushi sever misin? Hey Anna, sushi sever misin? Merhaba John. Kesinlikle sushi'yi seviyorum. Peki ya sen? Büyüleyici buluyorum. Olağan dışı türleri denediniz mi? Evet. Bir zamanlar ahtapot sushi yedim. Şaşırtıcı derecede lezzetliydi. Ahtapot mu? Kulağa maceracı geliyor. Doku nasıldı? Biraz çiğnenebilir. Ama hoş bir tadı vardı. Rulo mu yoksa sashimi mi tercih edersin? Rulolara doğru eğiliyorum. Daha doyurucu hissediyorlar. En sevdiğin rulo nedir? Ejderha rulosu. Çok renkli ve karides ve yılan balığı var. Kulağa harika geliyor. Baharatlı ton balığı rulosunun tadını çıkarıyorum. Onu yedin mi? Evet, bu bir klasik. Baharatlık güzel bir vuruş katıyor. Değil mi? Tamamen. Bu arada, wasabi hakkında ne düşünüyorsun? Onu seviyorum. Lezzet patlaması gibi. Çok mu kullanıyorsun? Sadece birazcık. Çok fazla şey benim için bunaltıcı olabilir. Kabul ettim. Kesinlikle bir yumruğu var. Soya sosu hakkındaki görüşünüz nedir? Gerekli. Özellikle sushi ile lezzetleri arttırır. Kesinlikle. Bundan sonra tatlıya ne dersin? Herhangi bir düşünce var mı? Mochi dondurmasını düşünüyorum. Sushi yemeğinin mükemmel bir sonu. Harika seçim. Yeşil çay aromasına bayılıyorum. Seninki nedir? Mangoyu seviyorum. Çok ferahlatıcı ve meyveli. Ders 2. Kariyer yakalaması. Hey Anna, son tanışmayalı epey oldu. Nasılsın? Merhaba John. Gerçekten var. İş yerinde yeni bir projeyle meşguldüm. Peki ya sen? Ben iyiydim. Geçenlerde bir yönetici rolüne geçtim. Ki bu oldukça değişti. Bu heyecan verici. Yeni sorumlulukları nasıl buluyorsunuz? Zorlu ama ödüllendirici. Liderlik ve takım dinamikleri hakkında çok şey öğreniyorum. Bunu duymak harika. Kendim proje yönetimine odaklanıyorum. Her şeyi düzenli tutmak büyüleyici. Kesinlikle öyle. Ne tür projeler üzerinde çalışıyorsunuz? Şu anda yeni bir ürün lansmanı için bir pazarlama kampanyası yürütüyorum. Hem heyecan verici hem de stresli. Hayal edebiliyorum. Kampanya için yeni bir strateji kullanıyor musunuz? Evet, daha geniş bir kitleye ulaşmak için sosyal medya etkileyicilerinden yararlanıyoruz. Rolünüzde herhangi bir yenilikçi yaklaşım denediniz mi? İş akışımızı iyileştirmek için çevik metodolojileri deniyoruz. Oldukça etkili oldu. Kulağa ilginç geliyor. Agile hakkında harika şeyler duydum. Ekibinizin verimliliğinde bir fark gördünüz mü? Kesinlikle. Takım kendini daha güçlü ve meşgul hissediyor. Biraz esnekliğin yapabileceği şaşırtıcı.
Buna bayılıyorum. Takımı motive etmek çok önemlidir. Bir ekibi etkili bir şekilde yönetmek için herhangi bir ipucunuz var mı? İletişim çok önemlidir. Herkesin duyulduğunu hissetmesini sağlamak için düzenli check-in yapmaya çalışıyorum. Bu akıllı bir strateji. Ekibimle aynı şeyi yapıyorum. Gerçekten güven oluşturmaya yardımcı olur. Kesinlikle. Yakalamak ve içgörüleri paylaşmak güzel. Bunu normal bir şey haline getirelim. Ders 3. Yurt dışında eğitim hayalleri. Hey Anna, yurt dışında okumayı düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Bu inanılmaz bir fırsat gibi geliyor. Hangi ülkeyi düşünüyorsunuz? Kanada'ya doğru eğiliyorum. Eğitim sistemi hakkında çok güzel şeyler duydum. Kanada mükemmel bir seçim. Üniversiteler birinci sınıf ve kültür misafirperver. Kesinlikle. Ayrıca her zaman orada kış sporlarını deneyimlemek istemişimdir. Hiç gittin mi? Kış aylarında bir kez ziyaret ettim ve çok güzeldi. Rocky Dağları'nda kayak yapmak unutulmaz. Kulağa harika geliyor. Kayak yapmayı denemek isterim. Seyahatinizde başka nelerden keyif aldınız? Yemek sahnesi harikaydı. Putin ve akçaağaç şurubu ikramlarını denemeyi çok sevdim. Yiyin. Putin'in mutlaka denemesi gereken bir şey olduğunu duydum. Aklınızda bulunan özel okullar var mı? Evet, Toronto Üniversitesi'ne bakıyordum. Programları oldukça etkileyici. Bu harika bir seçenek. Kampüsün de güzel olduğunu duydum. Orada ne çalışırdın? Çevre bilimi ile ilgileniyorum. Sürdürülebilirliğe odaklanmak istiyorum. Bu çok önemli bir alan. İşletme yönetimini düşünüyorum. Başvurmak için herhangi bir ipucu var mı? Erken başla. Belgelerinizi hazırlayın ve güçlü öneri mektupları alın. Büyük bir fark yaratıyor. İyi tavsiye. Dil becerilerimi de geliştirmem gerekecek. Tavsiye ettiğiniz herhangi bir kaynak var mı? Kesinlikle. Çevrimiçi kurslar ve dil değişimi uygulamaları pratik yapmak için mükemmeldir. Bunlara bakacağım. Bu yolculuk için heyecanlıyım. Ama biraz da göz korkutucu. Bu şekilde hissetmek doğaldır. Her seferinde bir adım atın ve iyi olacaksın. Teşekkürler, Anna. Desteğiniz çok şey ifade ediyor. Planlarımız hakkında birbirimizi güncel tutalım. Ders 4. Barbeküde ustalaşmak. Hey Anna, bugün barbeküyü ateşlemek için çok heyecanlıyım. Sence ne pişirmeliyiz? Merhaba John. Izgara yapmak en iyisidir. Renkli bir tabak için marine edilmiş tavuk ve biraz sebze öneririm. Harika fikir. Izgara sebzeleri severim. Tavuk için favori bir turşunuz var mı? Genellikle zeytinyağı, sarımsak ve limon suyu karışımı tercih ederim. Çok taze bir lezzet katıyor. Kulağa lezzetli geliyor. Ayrıca biberiye gibi otlar eklemenin tadı gerçekten arttırdığını duydum.
Kesinlikle. Taze otlar büyük bir fark yaratabilir. Bahçenizde bitki var mı? Evet, büyüyen fesleğen ve kekik var. Bunları kesinlikle kullanacağım. Sebzeleri baharatlamaya ne dersiniz? Bir tutamak tuz, karabiber ve bir tutamak balzamik sirke harikalar yaratıyor. Basit ama lezzetli. Balzamik sirkeyi seviyorum. Sebzeleri ayrı ayrı ızgara yapmalı mıyız yoksa tavukla aynı ızgaraya mı atmalıyız? Onları ayrı ayrı ızgara yapmanızı öneririm. Bu şekilde tavukla fazla pişmezler. Akıllı düşünme. Sebzeler için ayrı bir ızgara alanı kuracağım. Tavuğu genellikle ne kadar pişirirsiniz? Kalınlığa bağlı olarak her tarafta yaklaşık 6-8 dakika. Her zaman iç sıcaklığı kontrol edin. Doğru. Önce güvenlik. Tavuğun ne zaman bittiğini bilmenin püf noktası nedir? Artık pembe olup olmadığını kontrol etmek için genellikle en kalın kısmı keserim. Güvenilir bir yöntem. Harika ipucu. Sadece düşünürken acıkıyorum. Bazı tarafları da hazırlamalı mıyız? Kesinlikle. Basit bir salata ve biraz sarımsaklı ekmek yemeği mükemmel bir şekilde tamamlar. Kulağa mükemmel geliyor. Her şeyi hazırlayalım ve harika bir barbekü ziyafeti yapacağız. Ders 5. Yeni bir ekip üyesini karşılama. Hey Anna, yeni gelen gelecek hafta ekibimize katılacak. Ne hazırlamalıyız? Merhaba John. Bu heyecan verici. Onlar için kesinlikle sıcak bir karşılama planlamalıyız. Kabul ettim. Belki küçük bir karşılama yemeği düzenleyebiliriz. Harika fikir. Herkesin birbirini tanıması için güzel bir yol. Kesinlikle. Sence ne tür yiyecekler sipariş etmeliyiz? Seçeneklerin bir karışımını öneriyorum. Belki pizza, salatalar ve bazı tatlılar. Mükemmel. Herkes pizzayı sever. Biraz buz kırıcı da hazırlamalı mıyız? Evet, eğlenceli buz kırıcılar herkesin daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir. İşe yarayabilecek birkaç oyun biliyorum. Birlikte beyin fırtınası yapalım mı? Kesinlikle. İki gerçek ve bir yalan oyunuyla başlayabiliriz. Bu her zaman eğlencelidir. Herkesi kendileri hakkında biraz paylaşmaya teşvik eder. Kesinlikle. Artı, buzu kırmanın harika bir yolu. Başka neleri düşünmeliyiz? Ayrıca tüm ekip tarafından imzalanmış bir karşılama kartı oluşturabiliriz. Bu düşünceli bir dokunuş. Onlara sahip olduğumuz için heyecanlı olduğumuzu gösteriyor. Onlara projelerimiz hakkında da kısa bir oryantasyon vermeli miyiz? Evet, bu yardımcı olur. Hızlı bir genel bakış, kendilerini dahil hissetmelerine yardımcı olacaktır. Harika. İlk günlerinden önce hazır olduğumuzdan emin olalım. Ders 6. Benzersizliği kucaklamak. Hey Anna, hiç herkesin senden hoşlanmayacağını hissettin mi? Merhaba John. Evet, bence bu hayatın doğal bir parçası, değil mi? Kesinlikle. Bireyselliğimizi kucaklamanın önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle.
Herkesi memnun etmeye çalışmak yorucu olabilir. Doğru, otantik olmaya odaklanmak daha iyidir. Bunu deneyimledin mi? Sahip oldum. Kendim olmanın sorun olmadığını kabul etmem biraz zaman aldı. Bu harika bir farkındalık. Bu sonuca nasıl vardınız? Beni takdir edenlerin etrafta kalacağını fark ettim. İyi söylendi. Kendimizi destekleyici insanlarla çevrelemek anahtardır. Kesinlikle. Güven ve kendini kabullenmeye yardımcı olur. Sosyal medyanın kendimizi nasıl gördüğümüzü etkilediğini düşünüyor musunuz? Evet, gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir. Bazen bağlantıyı kesmek önemlidir. Katılıyorum. Mola vermek bakış açımı yeniden kazanmama yardımcı oluyor. Genelde nasıl şarj edersiniz? Dışarıda vakit geçirmeyi seviyorum. Doğa her zaman moralimi yükseltir. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Okumaktan veya yeni hobiler denemekten zevk alıyorum. Bunlar kim olduğunuzu kucaklamanın harika yolları. Ders 7. Sağlık içgörüleri. Hey Anna, fizik muayene yapmanın birinin sağlığı hakkında çok şey ortaya çıkarabileceğini biliyor muydunuz? Merhaba John. Evet. Doktorların bundan ne kadar öğrenebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Sizce en önemli kısım nedir? Kan basıncı ve kalp atış hızı gibi hayati belirtileri kontrol etmenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Kabul ettim. Bunlar genel sağlığın temel göstergeleridir. Hiç kapsamlı bir kontrol yaptırdınız mı? Evet, aydınlatıcıydı. Kolesterol seviyelerimi bile kontrol ettiler. Bu önemli. Yüksek kolesterol ciddi sorunlara yol açabilir. Kesinlikle. Ayrıca BMI'ye de baktılar. Bunun güvenilir bir önlem olduğunu düşünüyor musunuz? Yararlı bir kılavuz. Ama tüm hikayeyi anlatmıyor. Değil mi? Doğru. Kas kütlesi ve vücut kompozisyonu da önemlidir. Düzenli egzersize ne dersiniz? Sağlıklı kalmaya nasıl uyar? Egzersiz hayati önem taşır. Ruh halini artırır ve vücudumuzu formda tutar. Kesinlikle. Koşu yapmaktan hoşlanırım. Gerçekten aklımı temizliyor. Bu harika. Bisiklete binmeyi tercih ederim. Bir macera gibi geliyor. İkisi de mükemmel seçenekler. Aktif kalmak sağlığın anahtarıdır. Kesinlikle. Ayrıca nelerden zevk aldığımızı görmek için farklı aktiviteler denemek eğlencelidir. Ders 8. Enerji artışı. Hey Anna, sağlıklı bir yaşam tarzının enerji seviyemizi nasıl etkilediğini fark ettiniz mi? Merhaba John. Kesinlikle. Gün boyunca kesinlikle daha fazla enerjim var. Burada da aynı. Enerjinizi artırmak için ne gibi değişiklikler yaptınız? Düzenli egzersiz yapmaya başladım. Gerçekten bir fark yaratıyor. Bu harika. Daha fazla meyve ve sebze yemeye çalışıyorum. İyi seçim. Temel besinleri sağlarlar. Favori meyveler var mı?
Muzları severim. Hızlı bir atıştırmalık için çok kullanışlı ve harikalar. Muzlar mükemmel. Çileklerden hoşlanırım. Lezzetli ve antioksidanlarla dolular. Meyveler harika. Onları smoothie'lere eklemeyi denediniz mi? Evet, smoothie'ler, çeşitli besinleri almanın eğlenceli bir yoludur. Katılıyorum. Genelde sizinkine ne koyuyorsunuz? Ispanak, yoğurt ve biraz bal karıştırıyorum. Peki ya sen? Lif için yulaf eklemeyi seviyorum. Beni daha uzun süre tok tutuyor. Kulağa lezzetli geliyor. Her sabah smoothie içer misin? Çoğunlukla canlandırıcı bir rutin haline geldi. Sabah ritüeliniz var mı? Birkaç dakika meditasyon yapmayı seviyorum. Beni gün için merkezlendiriyor. Bu harika bir uygulama. Daha iyi odaklanmak için bunu denemeliyim. Ders 9. Bakkal macerası. Hey Anna, market alışverişi gezimize hazır mısın? Merhaba John. Kesinlikle. Birlikte alışveriş yapmak her zaman daha eğlencelidir. Katılıyorum. Listeyi verimli bir şekilde ele alabiliriz. Listenizde ilk ne var? Biraz taze sebze almam lazım. Yemeklerim için gerekli. Harika seçim. Yemeklerime lezzet katmak için biraz baharat arıyorum. Baharatlar büyük bir fark yaratabilir. Favorileriniz var mı? Kimyon ve kırmızı biberi seviyorum. Tatlara çok derinlik katıyorlar. Mükemmel seçimler. Fesleğen ve sarımsak hayranıyım. Çok yönlüdürler. Kesinlikle. Bitki bölümünü kontrol ettiğinizden emin olalım. İyi fikir. Ve organik ürünlerde herhangi bir indirim aramalıyız. Kesinlikle. Sağlıklı beslenirken para biriktirmek bir kazan kazan. Bir liste yapıp ne istediklerini göreceğim. Bu şekilde çok daha kolay. Mükemmel. Plana bağlı kalacağız ve ani satın alımlardan kaçınacağız. Kesinlikle. Ayrıca, biz bu sırada yeni ürünler keşfedebiliriz. Evet, yeni şeyler denemek heyecan verici olabilir. Bunu dört gözle bekliyorum. Ders 10. Önceden planlama. Hey Anna, haftalık yemek hazırlığımızı düşündün mü? Merhaba John. Evet. Önceden planlamak yemek pişirmeyi çok daha kolay hale getirir. Gerçekten yapıyor. Hangi yemekleri yapmayı düşünüyorsun? Çok renkli sebzeli tavada kızartmayı düşünüyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Yanına ızgara tavuk hazırlayabilirim. Mükemmel. Yemeklerimizi çeşitlilik için birleştirebiliriz. Başka ne dahil etmeliyiz? Doyurucu bir çorbaya ne dersiniz? Artıklar için harika. Harika fikir. Minestrone yapmayı seviyorum. Çok doyurucu ve besleyici. Bunun için malzemeleri getireceğim. Peki ya atıştırmalıklar?
Biraz enerji topları hazırlayacağım. Sağlıklıdırlar ve yakalanmaları kolaydır. Bu harika bir fikir. Hafta boyunca birçok seçeneğimiz olacak. Evet ve yoğun günlerde bize zaman kazandıracak. Kesinlikle. Bir alışveriş listesi yapalım ki hiçbir şeyi unutmayalım. Ders 11. Sesli asistan endişeleri. Hey Anna, sesli asistanları kullanırken herhangi bir gizlilik endişeniz var mı? Merhaba John. Evet, bizi gerçekten ne kadar dinlediklerini sık sık merak ediyorum. Biraz rahatsız edici, değil mi? Bazen çok şey bildiklerini hissediyorum. Kesinlikle. Konuşmalarımın haberim olmadan kaydedilmesinden endişe ediyorum. Bu geçerli bir endişe. Daha fazla gizlilik için ayarlarınızı hiç değiştirdiniz mi? Sahip oldum. Ses kayıtlarımı kaydeden özelliği kapattım. Akıllı hareket. Veri paylaşım seçeneklerini de sınırlıyorum. Bu akıllıca bir şey. Bu asistanların gizlilik değiş tokuşuna değer olduğunu düşünüyor musunuz? Zor bir karar. Uygun ama ne pahasına? Doğru. Sağladıkları yardımı seviyorum. Özellikle hatırlatıcılar ve müzik için. Burada da aynı. Ama bazen manuel yöntemlere geçmeyi düşünüyorum. Bu iyi bir fikir olabilir. Daha fazla gönül rahatlığı için biraz daha az kolaylık. Kesinlikle. Her şey doğru dengeyi bulmakla ilgili, sanırım. Kesinlikle. Belki gizliliğe öncelik veren alternatifleri araştırmalıyız. Harika fikir. Yalnızca güvenliğe odaklanan bazı seçenekler var. Ders 12. Yönlerde gezinme. Hey Anna, buradan gezinmenin en iyi yolu nedir? Merhaba John. Tamam o zaman. Trafik ışıklarında sağ oka dönün. Anladım. Bundan sonra sırada ne var? Oak'tan sonra Maple Street'e ilk sola dönün. Maple. Tamamdır. Kahve dükkanının olduğu sokak mı? Evet. Hızlı bir kahve molası için harika bir yer. Mükemmel. Kafein takviyesi kullanabilirim. Oradan ne kadar uzakta? Sadece birkaç blok. Sağ tarafında göreceksin. Müthiş. Ve kahveden sonra doğrudan parka gitmeli miyim? Kesinlikle. Düz devam edin ve park girişini bulacaksınız. Harika. Yürüyüşü dört gözle bekliyorum. Park için herhangi bir ipucu var mı? Biraz su getirin. Özellikle öğleden sonra ısınabilir. İyi fikir. Hidratlı kalacağımdan emin olacağım. Talimatlar için teşekkürler. Ders 13. Sınıf planları. Hey Anna, katılıyorum. Bir plan yapalım ve gelecek hafta birlikte sınıfa gidelim. Merhaba John. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Hangi sınıfı düşünüyorsun? Resim dersini düşünüyordum. Çok eğlenceli olabilir.
Oh, resim yapmayı seviyorum. Yaratıcılığı ifade etmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Artı, birlikte yeni teknikler öğrenebiliriz. Evet, keşfetmek istediğiniz belirli bir tarzınız var mı? Sulu boya ile ilgileniyorum. Çok akıcı ve canlı. Sulu boya güzeldir. Akrilik boyamayı seviyorum. Daha çok yönlü. Bu doğru. Karıştırma ortamlarını bile deneyebiliriz. Harika fikir. Yaratabileceğimiz farklı efektleri görmek eğlenceli olurdu. Kesinlikle. Ders programını kontrol edip kaydolmalı mıyız? Evet, hadi yapalım. Şu an bakabilirim. Mükemmel. Sanattaki bu yeni macera için heyecanlıyım. Ders 14. Yeni iş sevinci. Hey Anna, yeni işini nasıl buldun? Merhaba John. Harika. Samimi atmosferden çok keyif alıyorum. Bu harika. İyi bir çalışma ortamı böyle bir fark yaratır. Kesinlikle. Herkes çok destekleyici ve yardımsever. Bu harika. Orada yeni arkadaşlar edindin mi? Evet, öğle yemeğinde birkaç meslektaşımla bağ kurdum. Kulağa hoş geliyor. Hepinizin benzer ilgi alanları var mı? Yapıyoruz. Filmler ve hafta sonu planları hakkında konuştuk. Güzel. Bağlanmak için ortak bir zemine sahip olmak harika. Evet, gerçekten iş yerini bir topluluk gibi hissettiriyor. İşin kendisini keyifli buluyor musunuz? Kesinlikle. Görevler zorlu ama ödüllendirici. Bu önemli. Rolünüzde tatmin hissetmek iş tatmininin anahtarıdır. Ders 15. Olağan dışı sözleşmeler. Hey Anna, Paris'te yapılan alışılmadık sözleşmeyi duydunuz mu? Merhaba John. Hayır, yapmadım. Ne oldu? Kurban olarak zararsız ve yaşlı bir eski başbakanı içeriyordu. Kulağa ilgi çekici geliyor. Sözleşmenin niteliği neydi? Gizemle örtülüydü ama çok fazla kaş çıkardı. Hayal edebiliyorum. Birisi neden böyle bir figürü hedef alsın? Belki bir mesaj göndermek veya güç dinamikleri hakkında bir açıklama yapmak için. Bu cesur bir hareket. Arkasındaki motivasyonları merak etmenizi sağlar. Kesinlikle. İnsanlar tahmin edilemez olabilir. Özellikle siyasette. Doğru. Bu olayların halkın algısını nasıl etkileyebileceği büyüleyici. Evet ve genellikle etik ve sorumluluk hakkında tartışmalara yol açarlar. Kesinlikle. Halkın bu olaya nasıl tepki verdiğini merak ediyorum. Şok ve entrika karışımı olmalı. Ders 16. Hawaii'nin iklimi. Hey Anna, Hawaii'nin tropik bölgelerde olmasına rağmen ılıman bir iklime sahip olduğunu biliyor muydunuz? Merhaba John. Gerçekten? Bu ilginç.
Onu bu kadar hafif yapan nedir? Deniz esintileri, sıcaklıkları rahat tutmada önemli bir rol oynar. Bu mantıklı. Orada yıl boyunca güzel olduğunu duydum. Kesinlikle. Açık hava etkinlikleri ve doğayı keşfetmek için mükemmeldir. Ziyaret etmeyi çok isterim. En sevdiğin ada hangisi? Maui'ye düşkünüm. Çarpıcı manzaraları ve şelaleleri var. Kulağa harika geliyor. Plajların da inanılmaz olduğunu duydum. Gerçekten öyleler. Artı, macera severler için harika yürüyüş parkurları var. Cennette yürüyüş bir rüya gibi geliyor. Gitmek için en iyi zaman nedir? Her zaman iyidir. Ancak ilkbahar ve sonbahar özellikle keyifli. Bir gezi planlamalıyım. Bu iklimi yaşamak ferahlatıcı olurdu. Kesinlikle. Güzellik ve konforun eşsiz bir karışımı. Ders 17. İngilizce dil kökleri. Hey Anna, İngilizcenin Kuzey Amerika'da nasıl geliştiğini düşündün mü? Merhaba John. Evet. Çeşitli Avrupa dillerinden nasıl geliştiği büyüleyici. Kesinlikle. Göçmenler lehçelerini ve kültürlerini getirerek bildiğimiz İngilizceyi şekillendirdiler. Bu doğru. Dil etkilerinin kaynaşması gibi. Doğru. Belirli bir bölgesel farklılık fark ettiniz mi? Evet. Aksanlar ve argo ülke genelinde büyük farklılıklar gösterebilir. Kesinlikle. Bu nedenle İngilizcenin ne kadar canlı ve çeşitli olduğunu seviyorum. Kesinlikle. Dili dinamik ve sürekli değişen tutar. Bu çeşitliliğin öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Öğrencileri farklı ifadelere ve bağlamlara maruz bırakır. Kabul ettim. Artı, kültürel nüansları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Evet, dil iletişim ve bağlantı için çok güçlü bir araçtır. Kesinlikle. Tarihini ve evrimini keşfetmek heyecan verici.